252 milyon yıl önce dünya tek bir kıtaydı. Pangaea ve her şey henüz bitmemişti. Bu ormanlar 50 milyon yıldır buradaydı. Glossopteris ağaçları, ılık rüzgar, yeterince oksijen. Terapsitler, memeli benzeri sürüngenler, o göl kıyısında sabahın serinliğini biliyordu. Henüz. Ama doğunun ötesinde bir şey başlamıştı. Toprak çatlıyordu. Henüz kimse bilmiyordu. Sibirya'da volkanlar açılıyordu. Yüz binlerce yıl sürecek bir açılış. Sibirya tuzakları. Bugün bile insanlığın gördüğü en büyük volkanik olaydır. Her patlama atmosfere karbondioksit ve kükürt dioksit pompalıyordu. Yüzyıllar boyunca. Okyanus asitleniyordu. Mercan resifleri eriyordu. Deniz türlerinin %90'ı bunu bilmeden bitti. Karada ısı yükseliyordu. Yağmur azalmıştı. Ormanlar henüz ayaktaydı. Ama susuzdu. Terapsitler hareket ediyordu. Nereye gittiğini bilmeden. Biz de çoğunlukla böyle kaçarız. 252 milyon yıl önce bu gezegende bir gece vardı ve sabahı hiç öyle olmadı. Sibirya tuzakları bugünkü Sibirya'nın neredeyse tamamını kapladı. 7 milyon kilometre kare, kesintisiz. Her akış yeni bazalt döşüyordu. Katman katman, yüz binlerce yıl boyunca. Atmosferdeki karbondioksit bugünkünün 10 katına çıktı. Küresel sıcaklık 10 ile 12 derece yükseldi. Nehirler kurudu. Yağmur ormanları step oldu. Kara türlerinin %70'i bitti. Sessizce. Denizde oksijen tükendi. Asitlik yükseldi. Trilobitler 270 milyon yıl sonra burada bitti. Trilobitler 270 milyon yıl yaşadı. Permiyan sonunda son trilobit öldü ve geri dönmedi. Karada yangınlar yayıldı. Karbonlu kaya katmanları bugün hala o yangınların izini taşıyor. Yok oluş tek bir anda olmadı. Yaklaşık 60 bin yıl sürdü. Katman katman, tür tür ve sonra sessizlik. Bir gezegen neredeyse boş ama tam değil. Lystrosaurus yaklaşık 1 metre uzunluğunda, domuz büyüklüğünde, gaga ve 2 küçük diş. Hızlı değildi, zarif de değildi ama oradaydı ve bu yeterliydi. Gagasıyla toprağı kazıyordu. Kökleri, yumruları ne bulduysa. Seçici olmak lüksü bitmişti. Su bulmak bir şanstı artık. Lystrosaurus bunu bilmeden her gün o şansı arıyordu. Birlikte hareket ediyorlardı. Sürü içgüdüsü o dünyada hala çalışıyordu. Yavruları doğuyordu. O çorak dünyada, o zehirli atmosferde yine de doğuyordu. Geceleri kayaların altına sığınıyordu. Milyonlarca yıl sonra biz de aynı şeyi yapacaktık. Güney Afrika'nın Karoo Havzası'nda binlerce Lystrosaurus fosiline rastlandı. Binlerce. Bu katmanlar o dönemin kayıtlarıdır. Taş, zamanı bizden daha iyi saklar. 252 milyon yıl önce bu hayvan ufka bakıyordu. Geride ne kaldığını bilmiyordu. Önünde ne olduğunu da. Lystrosaurus'un göğüs kafesi büyüktü. Orantısız büyük. Az oksijenle derin nefes alabiliyordu. Atmosferdeki oksijen düşmüştü. Diğerleri bununla başa çıkamadı. Lystrosaurus çıkabiliyordu. Torpor, metabolizmayı yavaşlatma yeteneği. Yemek azaldığında vücut bekleyebiliyordu. Gagası hem kazıma hem kesme yapabiliyordu. Kök, yumru, sert bitki hepsini işleyebiliyordu. Bitkiler geri dönüyordu. Yavaş, önce küçük ve Lystrosaurus onu buluyordu. Fırsatçı bir beslenmeydi bu. Seçmiyordu, bulduğunu yiyordu. Hayatta kalmak böyle görünür. Yavru bakımı, fosil kayıtlarında izleri var. Bu da bir adaptasyondu. Nesil devam ediyordu. Tehdit azalmıştı. Çünkü avcıların çoğu da bitmişti. Bu da bir şanstı. Kazanılmamış, sadece kalan. Gezegen neredeyse boştu ve bu hayvan o boşluğun içinde yürüyordu. Adım adım. Erken Trias, Pangaea hala tek kıtaydı ve Lystrosaurus o kıtanın her köşesinde görünüyordu. Güney Afrika'da bazı fosil yataklarında omurgalıların %95'i yalnızca Lystrosaurus'tu. Antarktika'da da bulundu. Çin'de de, Hindistan'da da. Lystrosaurus sınır tanımıyordu.
Çünkü sınır yoktu. Tek kıta demek, tek yol demekti. Engel yoktu. Nesiller boyunca yürüdüler ve her yere ulaştılar. Rakip yoktu, avcı yoktu, kaynak paylaşımı yoktu. Gezegen onlara açıktı, her yönde, her mevsimde. Popülasyon patladı. Bugün bizim kalabalığımız gibi ama onlar 250 milyon yıl önce tek başlarına. Bitkiler döndükçe Lystrosaurus büyüdü. Ekosistem onun etrafında yeniden şekilleniyordu. 4 ayrı kıtada aynı tür, aynı dönem. Fosil kaydı bunu net söylüyor. Bir türün gezegene bu denli hakim olması evrim tarihinde nadirdir. Lystrosaurus bunu yaşadı. Gezegen ona kalmıştı. Gerçekten tam anlamıyla ona kalmıştı. Ve bu hikaye henüz bitmiyordu. Her yerde aynı tür, aynı ihtiyaçlar, aynı zayıflıklar, çeşitlilik yoktu ve bu sessiz bir tehlikeydi. Ağaç tepeleri boştu, su altı boştu, hava boştu. Ekosistem tek bir katta sıkışmıştı. Genetik çeşitlilik azaldığında hastalık daha hızlı yayılır. Bu kural 250 milyon yıl önce de geçerliydi. Kalabalık kaynak paylaşımı demekti. Kaynak paylaşımı kirlenme demekti. Döngü kırılgandı. Bugün de görürüz bunu. Tek türün hakim olduğu adalar güzel görünür ve çok kırılgandır. Ama ekosistem boş kalmaz. Doğa boşluğu doldurur. Arkosaurlar geliyordu. Yavaş, önce küçük. Lystrosaurus henüz fark etmemişti. Ama denge değişmeye başlamıştı. Sessizce, kenarlardan. Çeşitlilik geri döndükçe Lystrosaurus geriledi. Rakip gelince hakimiyet eridi. Kaçınılmaz biçimde. 5 milyon yıl içinde Lystrosaurus azaldı. Çeşitlilik onu geçti ve gezegen nefes aldı. Hayatta kalmak yetmemişti. Yeterliydi ama yetmemişti. Ekosistem onların ötesine geçmişti. İzler kaldı. Üzerlerine yenileri basıldı. Böyle gider. Hep böyle gitmiştir. Karoo Havzası'nın kayaları o sınırı hala taşıyor. Permiyan biter. Trias başlar. Arada ince bir çizgi. Bu koyu çizgi 60.000 yıllık yok oluştur. Parmak kalınlığında bir kaya. Milyonlarca türün sonu. Bu kemikler 250 milyon yıl bekledi. Sonra biz onları bulduk ve dinledik. Trias çeşitlendi. Ekosistem katmanlandı. Lystrosaurus'un açtığı dünya doldu. Başkalarıyla. Arkosaurların torunları dinozor olacaktı. Lystrosaurus onlara boş bir dünya bıraktı. Farkında olmadan. 230 milyon yıl önce atılan bir adım. Hala taşta duruyor ve dinozorlar henüz başlıyordu. Bugün Karoo'da antiloplar otluyor. Altlarında Lystrosaurus un kemikleri yatıyor, katman katman. O kaya katmanına dokunabilirsiniz. Bugün hala orada. 252 milyon yıl parmak ucunuzla aradaki mesafe. Lystrosaurus 5 milyon yıl bu gezegende yaşadı. Yok oluşu atlattı, gezegene hakim oldu. Sonra geçti. Taş hatırlıyor. Biz unutsak da her katman bir çağın sessiz kaydıdır. Pangea parçalandı, kıtalar yürüdü. Lystrosaurus un bastığı topraklar bugün 4 kıtaya dağıldı. 252 milyon yıl önce bir tür bitti ve bir tür kaldı. O kalan bugün bizim ayak bastığımız toprağın altında yatıyor. Hayatta kalmak bir başlangıçtır. Ne kadar süreceğini kimse bilmez, biz de dahil.